Gizemli Tabi Yıldızı. Bir lise öğrencisi son derece gelişmiş bir medeniyetin kanıtlarını aramak için gizemli bir şekilde kararan yıldızın verilerini derledi. Tabi'nin yıldızı olarak bilinen Boyajan yıldızı ilk kez 2015 yılında parlaklığı rastgele yükselip düşen bir yıldız olarak keşfedilmiş ve manşetlere girmişti. O zamandan bu yana son zamanlarda devre dışı bırakılan Kepler Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere pek çok teleskop yıldızın gizemini çözmek için göreve yollanırken yıldız takibe alınmıştı. David Lippmann 2016'da yabancı mega yapıların yıldızı denilen California Automated Planet Finder Teleskop, kısaca APF, Boyajan yıldızının halka açık gözlemlerini analiz etmeye başladı. Palo Alto, Kaliforniya'daki Kehillah Yahudi Lisesi'nde bir okul bilimi projesi için veri setlerini inceleyen bir genç olan Lippmann'ın incelemelerini büyülendim diyerek nitelendirmişti. Yeni araştırmalar, yıldızın ışığında yıllardır gözlemlenen ve arşiv verilerinden geriye doğru izlenen garip parlama veya kısma dalgalanmalarının yıldızın yörüngesindeki dağınık bir egzomuonun sonucu olabileceğini öne sürüyor. Tabi'nin yıldızı bir sarı-beyaz cüce yıldız etrafında 1280 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 2015 yılında keşfedilmiştir. O günden beri bu gerçek bir baş aktör olmuştur. Karartması tamamen rastgele, karartmanın derinliği de değişmektedir. %22'ye kadar azalıp geçen yıl ise %5'e oranında kararmıştır. Bu davranış gezegenleri hemen hemen dışlar. Bir dış gezegen yörüngede dönerken bir yıldız ile dünya arasından geçtiğinde yıldızı düzenli aralıklarla %1 veya daha az bir miktarda karartacaktır. Ek olarak yıldızın genel parlaklığı zamanla azalmakta gibi görünüyor. 1890 ile 1989 yılları arasında arşiv verilerinde 0.193 büyüklüğünde solukluk tespit edildi. Takip eden gözlemler bazı dalga boylarının diğerlerinden daha fazla engellendiğini ortaya çıkardı. Bu opak katı bir nesnede, örneğin uzaylı bir mega yapı gibi durum olmayacaktı. Yıldızın bir yıldız yığılma diskinin kalıntılarının hala yörüngede olamayacak kadar yaşlı olduğu düşünülüyor. Her halükarda analiz, yıldızın etrafında dönen veya yıldızın içine düşen çok sayıda yakın malzeme olanağını düşündürdü. Bazı dalga boylarını daha etkili bir şekilde emen bir tür toz veya bir kuyruklu yıldız sürüsü en mantıklı açıklama gibi görünüyor. Ancak bunun çılgın miktarda toz veya kuyruklu yıldız olması gerekir. Bu malzeme nereden gelebilir? Kolombiya Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre uygun bir cevap olabilir. Kendi gezegeninden ayrılmış ve yavaşça eriyen öksüz bir egzomuon. Yıldızın etrafında kümelenmiş bir bulutun etrafında dönen toz veya enkaz. Kolombiya Üniversitesi'nden astrofizikçi Brian Metzger, egzomuonun buharlaşan ve bu kayalardan uzaya fışkıran bir buz kuyruklu yıldızı gibidir dedi. Sonunda egzomuonun tamamen buharlaşacak ancak ayın yıldız tarafından eritilmesi ve tüketilmesi milyonlarca yıl alacaktır. Bu buharlaşma olayının gerçekleştiğini gördüğümüz için çok şanslıyız. Planetler bir egzomuon yörüngesinde döndüğü dış gezegenden ayrıldığında varsayımsal bir sonuçtur. Bu yılın başlarında bilim insanları dış gezegen yıldıza doğru göç ederken bu egzomuonların yer çekimi etkileşimleriyle gaz devleri etrafında yörüngeden fırlatıldığı bir senaryo ile tanımladılar. Daha önce olduğu gibi bu gizemli davranış buna neyin sebep oluyor olabileceğine dair spekülasyonları körükledi. Önceleri fikirler geçiş yapan kuyruklu yıldızlardan yutulan bir gezegene ve uzaylı mega yapılarına kadar değişim gösteriyordu. Ancak konuyla ilgili üretilen son çalışmalarla birlikte yıldızın ışık eğrisi sırasıyla sistemdeki bir kalıntı diskiyle ve Troya asteroidleriyle ve dış Güneş sistemindeki bir halka sistemiyle ilişkilendirildi. İlginç şekilde Penn State Üniversitesi'nden profesör ve uzaylı mega yapı teorisini öne süren kişi olan Jason Wright bu makale üzerine itiraz ediyor. Elbette ekip çalışmalarında kendisini çalışmasına atıfta bulunduğu için bu anlaşılabilir. Kendi web sitesinde Astro Wright'ta
Teorinin çok sayıda kuvvetli noktası bulunduğunu ama belirli gözlemlere açıklama getirmediğini belirtiyor. Kendisinin de belirttiği gibi Tabby'nin yıldızı gözlenen düşüşler doğal bir olayla açıklanmayacak şekilde oldukça dik. Çalışmaları aynı zamanda uzun süreli kararma ve IR ve milimetre dalga gözlemlerinin üst limitleri gibi şeylerle de değinmiyor. Ama Wright'a göre belki de en çok göze batan, görülen türde bir kararmayı meydana getirecek olan kütle. Çok fazla asteroide ihtiyaçları var. Gerçekte ne kadar olduğunu söylemiyorlar ama verdikleri sayı çok büyük. Bir Jüpiter kütlesinden daha fazla. Böyle bir yığının gerçek bir gezegenin etrafındaki aynı yörüngede nasıl stabil olacağını anlamıyorum. Jüpiter'in Troya asteroidlerinin şu anda olduğu gibi işlemlerinin bir sebebi de Jüpiter'i gerçekten rahatsız etmemeleri. Ayrıca bir Jüpiter kütlesindeki maddeyi bir gezegene çökmekten ya da üzerine düşmekten nasıl alıkoyabilirsiniz? Üstelik bir Jüpiter kütlesi kadar kayayı nereden bulabilirsiniz? Tabeta'nın halkaları başlıklı ikinci makalede yakın zamanda MNRAS'ye iletildi. Washington Üniversitesi McDonnell Uzay Bilimleri Merkezi ve Fizik Bölümünden Profesör Jonathan Katz tarafından yazılan makale, Tabby'nin yıldızında gözlenen düşüşlerin Güneş sistemi içerisindeki maddeler tarafından, özellikle de Kepler'in görüş hattıyla KIC 846-2852 arasındaki halkalı bir cisimden kaynaklandığını öne sürüyor. İnsan gözünün yazılımlara göre çok daha ilginç sonuçlar vereceğini düşünen yönetim, tüm ışık eğrilerini dünya insanlarına aştı ve bilime katkıda bulunmak isteyen insanlar çok basit yöntemlerle bu verileri incelediler. Onlar da azımsanmayacak sayıda öte gezegen keşfinde bulundular. ABD'de gezegen avcıları adı altında internette bir araya gelen kişiler ki bu gruba çok sayıda üye bulunuyor ve çok sayıda da öte gezegen bulmuşlardır. Bu grubun üyeleri bir yıldızın ışığındaki garip değişime kafayı taktılar. Bunun üzerine Tabeta Susan Boyajan adlı doktorasını yeni vermiş olan ve doktora sonrası araştırmalar yapan genç bir kız bu yıldızı incelemeye başladı. Gerçekten yıldızın ışığındaki değişimler ilginçti. 4 yılda 2 kez düzensiz ışık düşmeleri vardı yıldızın ışığında. Bunlardan birinde 15, diğerinde ise %22 yöresinde ışığı azalmıştı. Eğer ışığın azalmasına bir öte gezegen neden oluyorsa, ışığı en fazla %4 ile 5 oranında düşerdi ve bu olay dönemsel olurdu. Doktor Boyajan'ın artık bu işi tek başına götüremezdi ve yanına çok farklı gözlemler yapacak kişiler aldı. En sonunda yayınlanan makaledeki araştırmacı sayısı 29 olmuştu ama ilk isim yine Boyajan'dı. Neden bu kadar çok isim girmişti çalışmaya? Çünkü Kepler bu değişimi bulmuştu ama çeşitli gözlemler yaparak araştırılması gerekiyordu. Örneğin hemen kırmızı öte bölgede hem ışık ölçümü yapıldı hem de ayrıntılı fotoğrafı çekildi. Bir gözlem evinde sürekli ışık ölçümü yapıldı. Dünyanın en büyük teleskoplarından birinde yüksek ayırma güçlü tayfları alındı, daha neler neler. Peki bu toz halkası nereden geldi? Tabby'nin yıldızı geride kalan 2 yılda astronomi dünyasında hiç olmadığı kadar büyük bir heyecan yarattı. Binlerce araştırmacı uzun yıllara dayanan verileri inceledi ve birçok gözden kaçan bilgiyi de fark etme şansı buldu. Sonuçta uzaylıları bulmamış olsak da Tabby'nin yıldızı bilim dünyası için büyük bir tecrübe oldu. Yıldızın gizemi de sona ermekten henüz çok uzak. KIC 846-2852 bu yıldızın direkt kodudur. Etrafını saran toz parçacıkları sıcak değil. Sadece yıldızın sıcağından uzak kalacak mesafedeler. Dahası inanılmaz küçükler. Sigara izmariti parçacıkları kadar olmaları yıldızın ışığı tarafından dışarı itildiklerine işaret ediyor. KIC 846-2852 yıldızının gaz ve toz bulutu ile çevrili halini gösteren çizimler NASA tarafından görebilirsiniz. En önemli ipucu tozun bir kaynağı olması gerektiği.
Bu da bir zamanlar Tabby'nin yıldızı etrafında büyük bir patlama yaşandığı anlamına gelebilir. Zamanında Tabby'nin yıldızı için enkaz ile örtülü bir kara delik teorisini öne süren astronom Stein Sturluson, eğer toz yıldızın çevresinde ise bir F yıldızının bunu nasıl yaptığını anlamamız lazım ifadesini kullandı. Bir diğer önemli soru, benzer durumun evrende ne kadar sık rastlandığı. Columbia Üniversitesi'nden Brian Metzger, 2016'da Tabby'nin bir gezegeni veya uydusunu yutmuş olabileceğini öne sürmüştü. Açıkçası her ne kadar uzaylı mega yapı hipotezi çürümüş olsa da gizemli toz bulutunun nasıl oluştuğunu halen bilmiyoruz. 2018 ile başlayan yeni süreçte astronomların bu gizeme odaklanacağını söylemek zor olmaz. Evet, bu makalemizde gizemli Tabby yıldızı ve çeşitli astronomların ve amatör astronomlar da dahil olmak üzere birçoğunun bu yıldız hakkındaki görüşlerine de yer vermiş olduk. Bu yıldız, yani fark ettiğim dönemleri söyleyeyim size. 2018 yılında fark etmiştim. Çok fazla spekülasyon yapıldı hakkında. İşte yok Dyson kürelerinden tutun da işte uzaylılar orada vesaire gibi bir tonda komplo teorilerine sahne olmuştur bu yıldız. Ama benim bu makalemde özellikle bu komplolardan sıyrılmış, tamamen bilim insanlarının konuşmalarından değerlenmiştir. Ve bu yönden de gerçekte gizemli Tabby yıldızının neler olabileceğini, hangi teorilerin olduğunu bu makale içerisinde bulabilirsiniz. Ve akla yatkın olanı iki tanesini söyleyebilirim size. Birincisi yıldızın etrafında patlamış bir gezegen olabilir. İkincisi de yıldızın etrafında patlamış bir ay olabilir. Yani bu ay da tabii bir Jüpiter veya daha boyutu böyle daha düşük bir derecede, yani Jüpiter'in aylarından birini düşünün. Neredeyse bir gezegen boyutunda. O boyutta bir uydu olabileceği düşünülüyor. Çünkü yıldızı bu derece karartması için toplu bir şekilde yıldızın önünden sürekli geçmeleri gerekiyor. Yani birçok teori var bununla alakalı. En akla mantığa yatkın olanları bunlardı. Ve hani bir uzaylı yapısı olmadığı da çok bariz bir şekilde belli zaten. İlerleyen süreçte daha net ve kesin bilgiler de illaki yayınlanacaktır. O zaman gerekirse yine bu yıldızla alakalı bir video da yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.